terör örgütü PKK'yı savunup Atatürk ve şehit ailelerine tehdit mesajları göndermiş. Çocuklarımızın katliamına sebep olan işte grubun adı. Burası Kadıköy'de. C31K diye bir şey var dediler. Biz takip. Çıplak fotoğrafları ailenize. Fatih'te yaşanan o korkunç cinayetler. Analciler diyeceğim sizlere. Amaç meşhur olmak. Suça sürüklenen çocuk olarak adlandırılan suçlu. Her gördüğünde yapan bir çocuk. 3'ü 18 yaşından küçük 7 kişi. Geçen benim numaramı polise falan verip yemek sepeti... Acıları tazeyken arayıp yaşadıklarıyla Mati da... Ahmet Minguzi, Ata Emre Akman ve Fatih Acacı'nın ailelerine Bak ne olmuş söyleyeyim mi? Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 leş. Cehennemin 31. katı demekmiş. Çocuğunuz odasında sessizce oturduğunda onun güvende olduğunu sanırsınız. Kapı kilitli, pencereler kapalı, ev sıcak. Ama bazen katil o kapıdan girmez. Katil modemden sızar. İnternet kablolarıyla evin en mahrem köşesine, evladınızın zihnine ulaşır. Bu dosya sadece bir suç örgütünün hikayesi değil. Modern dünyanın bodrum katlarında, Discord odalarında ve şifreli mesajlaşma gruplarında filizlenen bir toplumsal kanserin otopsisi. Kendilerine C31K, yani cehennemin 31. katı adını veren bu yapı, bir troll grubu ya da ergenlik sancısı çeken çocukların topluluğu değil. Burası, sadizmin, kadın düşmanlığının ve dijital terörün kurumsallaşmış hali. Bu hikaye, 2023 depremlerinin acısı üzerinde tepinen, 2024'te kedi işkenceleriyle ruhunu satan ve 2025'te bir anneyi evladının mezarı başında tehdit edecek kadar alçalan dijital hücrelerin kronolojisidir. Bugün kapımdaki katil formatında maskelerin ardındaki o çocuk yüzü canavarları ve onların yerle bir ettiği hayatları işliyoruz. Yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay, Antakya değil. Lütfen. Rica ediyorum lütfen. Lütfen. Allah rızası için burada insanlar ölüyor. Allah rızası için. Ve o binada 5 katlı bina yıkıldı. Orada da ikisi çocuk 3 gün için yaşadı. Şu an deprem meydana geliyor. Şu an gördüğünüz gibi deprem. C31K isminin Türkiye'nin gündemine düştüğü ilk an 6 Şubat 2023 sabahıydı. Ülke tarihin en büyük felaketleriyle sarsılırken bu grubun üyeleri o meşhur Discord odalarında toplanmıştı. İnsanlar enkaz altında son nefeslerini verirken onlar sahte ihbaratları kurdular. AFAD yetkilisi gibi davranıp ses duyuldu, ekip geliyor diyerek anıtları yok ettiler. Enkaz altındaki çocukları arayıp onlarla dalga geçtiler. O çaresiz sesleri kaydedip kendi gruplarında birer eğlence malzemesi olarak paylaştılar. Bu bir grubun değil, bir zihniyetin iflasıydı. Şu an neredesiniz? Pınar Apartmanı'nda. Enkazın altında mısınız? Evet. Petrol pilin karşısındayız. Evin altında. Bak bağırıyorum, sesimi duyuyor musun de. Bir dakika. Bağırıyorum, sesimi duyuyor musun? Bağırıyorum, sesimi duyuyor musunuz şu anda? Bağırıyor, ıslık çaldım. Duyamıyorum. Duyamıyor musunuz? Megafondan bağıracağım, bir dakika. Çocuk var mı etrafta? Duydunuz mu? Duyamıyor musunuz? Oğlum bu kadar da abartı harbiden. Çok sıkışığım.
2024 yılına gelindiğinde grubun şiddet iştahı daha da kabardı. Bu kez hedeflerinde savunmasız hayvanlar vardı. Kedi işkencesi videolarını örgüt propagandası gibi yayan, bir canlının acı çekişini derece atlama şartı koyan bu yapı, dijital dünyada bir korku imparatorluğu kurdu. Ocak 2024'te İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı ilk operasyonlarda yakalanan çocukların yaşları davanın dehşetini arttırdı. Bazıları henüz 14 yaşındaydı. Ancak bu operasyonlar kapıdaki katili durdurmaya yetmeyecekti. Ekim 2024 ve 2025 yıllarının başı. Türkiye, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleriyle sarsıldığında katil Semih Çelik'in izini sürerken karşımıza yine o karanlık dehlizler çıktı. C31K ve benzeri yapılar İncel ideolojisini bir din gibi benimsemişti. Mob, kadınlardan nefret eden, onları birer nesne olarak gören ve bu nefreti şiddetle taçlandırmayı kutsayan bir tarikat yapısıydı. Semih Çelik, surlarda o vahşeti sergilerken C31K'nın Discord odalarında alkış sesleri yükseliyordu. Katili Aziz ilan ettiler. İkbal'in parçalanmış bedeni üzerinden izah yaptılar. Bu sadece bir cinayet övgüsü değil, bir sonraki potansiyel katili hazırlama töreniydi. Kapımdaki katil artık evin içindeydi ve sıradaki kurbanını ekran başındaki savunmasız bir genç kızı şantaj ağlarına düşürerek seçti. Şimdi bu yapının insanlık onuruna en ağır saldırılarından birine odaklanalım. Mattia Ahmet Minguzi davası. Kadıköy'de bir tartışma sonrası bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet'in ölümü bir trajediydi. Ancak sonrasında yaşananlar bir vahşetti. Ahmet'in annesi Yasemin Minguzi, evladının katili için adalet ararken karşısında fiziksel bir düşman değil, dijital bir hayalet ordusu buldu. C31K üyeleri panel adı verilen illegal veri tabanları üzerinden annenin telefonuna, adresine, geçmişine saniyeler içinde ulaştı. Yasemin Hanım'ın telefonu hiç susmadı. Bir anne evladının yasını tutamadan kendi can güvenliği için savaşmak zorunda bırakıldı. 22 Temmuz 2025'te Yasemin Minguzi uğradığı bu sistematik dijital taciz ve ölüm tehditleri nedeniyle adalet nöbetine ara vermek zorunda kaldı. Bu olduğunda C31K odalarında bir zafer çığlığı atıldı. Onlar için bir annenin gözyaşı puan tablosundan ibaretti. Yasa değişikliği neden 6 ay oldu da hala çıkmadı, ben bunu merak ediyorum. İkincisi ölüm tehditleri alıyorum. Her gün ölüm tehditleri. Benim şu anda burada olmam bile risk. Ama kesinlikle korkmuyorum. Bakın kesinlikle korkmuyorum. Yakalanıyorlar tehdit edilenler. Sonra serbest bırakılıyorlar. Sonra o serbest bırakılanlar ne oluyor? Sizin çocuklarınıza saldırıyor. Sosyal medyadan herkes beni desteklediğini söylüyor. Herkes benim yanımda olduğunu söylüyor. Ama adliyede hiç kimse yok. Ben sizin çocuklarınız için mücadele ediyorum. Speech freedom'ı savunuyoruz. Amerika'da olan bir şey. Hani bizde de ileride olmasını umduğumuz bir şey savunuyoruz. Ufak çaplı bir örgüt gibi. Peki 3 yıldır ne aşamaya geldiniz? Yani neydi amacınız? Nereye? Aslında büyük bir çaplı hedefe varabildik. Hani eskiden bir insana böyle hakaret ettiğinizde size nasıl cevaplar verirdi örneğin Türkiye'de? Böyle hani öldürecek bir seviyeye gelir değil mi bir insanın annesine falan hakaret ettiğinizde? Artık öyle mi? Artık insanların mezhebi iyice genişledi. Artık insanların kafalarına kurduğu düşünceler veya nasıl desem. Hani genişledi insanların mezhebi. Tamamen o yani. Biz de bunu aslında bir tık amaçlıyorduk. Sizin amacınız tam olarak ne? Benim amacım burada TC'nin putlarını parçalamak. Ve parçalıyorum da yani. Putları değil mi? Aynen. Putları yıkmak. Yani siz de bir aktivistsiniz aslında. Evet. Eylem kanalı yani. Bunu böyle gördüğünüz gibi. Bu çocuklar bu gücü nereden alıyor? Her şey panel denen o dijital silahla başlıyor. Türkiye'deki milyonlarca insanın kimlik bilgileri, adresleri, aile soy ağaçları bu çocukların elindeki illegal yazılımlarda
birer oyuncak gibi duruyor. Birine mi sinirlendiler? Adresini yayıyor, evine polis baskını gönderiyorlar. Ama en karanlık yöntemleri sextortion, yani cinsel şantaj. Hedef genellikle küçük yaşta sevgiye ve aidiyete aç kız çocuklara. Önce arkadaş gibi yaklaşıyorlar. Güven kazandıktan sonra uygunsuz görüntüler istiyorlar. Görüntü bir kez ellerine geçtiğinde çocuk artık onların kölesi oluyor. Onlara kendi vücutlarına zarar verdikleri videolar çektiriyor. Bu görüntüleri deşifre adı altında kendi sapkın kanallarında yayınlıyorlar. Kapıdaki katil çocuğunuzun canı yanmasın diye sustuğu o büyük sırrın içinde saklanıyor. Adalet ağır aksak da olsa harekete geçti. 2024 yılında çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçu ve suçluyu övmek, bir sokak hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçundan İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonlarda 5 şüpheli şahıs tutuklandı. Eylül 2025 tarihinde Ankara ve İstanbul merkezi operasyonlarla C31K'nın admin kadrosu tek tek toplandı. Bu kez operasyon sebebi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okul saldırılarını öven paylaşımlar yapmak ve Türkiye'deki okullar için benzer saldırı tehditlerinde bulunmaktı. 2026 Nisan ayında gerçekleştirilen Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından 1866 URL adresine erişim engeli getirildi. Saldırgan tavırlar gösteren 307 hesap yöneticisi tespit edildi. Tehdit ve eylem çağrılarında bulunan 411 şahıs yakalandı. Aynı oluşuma ait 111 Telegram kanalı kapatıldı. Ancak avukatların ve siber güvenlik uzmanlarının ortak uyarısı net. Bir sunucu kapanır, diğeri açılır. Asıl olan ailelerin farkındalığıdır. Kapımdaki Katil serisinin bu bölümünde katilin sadece sokakta değil, avucumuzun içindeki o küçük ekranlarda saklandığını gördük. Yasemin Minguzi'nin o dimdik duruşu, evlatları için adalet arayan tüm annelerin sembolü oldu. Bizim görevimiz ise bu dijital lağımı ifşa ederek başka çocukların o odalarda kaybolmasını engellemek. Bu videoyu korku salmak için hazırlamadık. Bu bir uyarı sistemidir. C31K, Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden doğmuş bir dert değil. Bu tamamen ithal edilmiş, kökü dışarıda ve kısaltma hali bile batıdan devşirilmiş terör temelli bir oluşumdur. Hedef kitlesi net. 12-19 yaş arası kimlik arayışındaki öfkeli gençler. IŞİD gibi yapılar 20-30 yaşındaki cehaleti din kisvesiyle kullanırken C31K tüm toplumsal değerleri hiçe saydırarak travmatik ergenleri inşa ediyor. Bir hayvana zarar vermeyi 17 yaşında havalı bulan bir genç, yarın 26 yaşına geldiğinde hangi kılığa girerse girsin, ruhu çoktan deforme olmuştur. Solcu olursa işkenceci bir yoldaşa, dindar olursa insan yakan bir radikale dönüşme ihtimali yüksektir. Çünkü bu hikaye sizi 12 yaşında ağına alan, uyuşturucuya ve şiddete ısındıran o karanlık odalarda C31K gibi yapılarda başlamıştır. Din ya da siyaset işin sadece hikaye kısmıdır. Çekirdekteki o deformasyon bu odalardan doğar. Çocuğunuz odasında sessizce otururken sizin eksik bıraktığınız o rehberlik boşluğunu dijital dünyanın karanlık babaları dolduruyor. Andrew Tate ve benzeri figürlerin maskülenliği, kadın düşmanlığı, merhametsizlik ve zorbalık üzerinden tanımlayan vaazları C31K gibi yapıların en büyük yakıtı. Gençlere nasıl erkek olunur diye sunulan bu zehirli reçeteler aslında onlara şunu söylüyor. Duygusuz ol, merhameti zayıflık say, şiddeti güç olarak gör. Oysa o yaşlarda normal olan sert bir erkek değil, sadece bir çocuk olmaktır. Sokakta top koşturması, hata yapması, şefkat görmesi gereken o ruhlar, alfa sigma saçmalıklarıyla birer duygusuz makineye dönüştürülüyor. Ebeveyn ihmali, çocuğun sessiz yanılgısı bu dijital vaizlerin elindeki en büyük koz.
Bizler bu toplumun evlatları için bir adalet nöbeti tutmak zorundayız. Bir kediye işkence etmek, dikkat çekici bulunduğu için tebelleş olup öldürülen bir çocuğun acısı üzerinde tepinmek ve nihayetinde okullarda kendi saldırılarını gerçekleştirmek. Bunların hepsi aynı zincirin halkaları. Şiddet genetik değildir. Şiddet öğretilir. Bazen bir sokak köşesinde, bazen de bir Discord sunucusunda. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun kapısını kilitlemeniz, internet platformlarını yasaklamanız yetmez. Bu, yalnızca görünürde kimliklerine daha ulaşılmaz ağlarda sürdürmelerine sebep olmaktır. Altın kurallar şunlardır. Onların dijital dünyadaki adımlarını izleyin. Çocuğunuzun bilgisayarında veya telefonunda Discord veya Telegram yüklüyse, hangi sunucularda olduğunu kontrol edin. Panel, sorgu, deşifre, C31K gibi kelimeleri duyduğunuz an müdahale edin. Bunu gizli bir görev tutumundan çıkarın. Çocukları uygun bir dille gerçek dünyayla tanıştırın. İletişimi koparmayın. Çocuğunuz hata yapmış olabilir. Onu internetin ucundaki yabancılara itmek yerine ellerinden tutmak zorundasınız. Onlara şantaja uğradıklarında gidebilecekleri ilk yerin emniyet güçleri ve sizin kucağınız olduğunu öğretin. Eğer bir tehdit alıyorsanız sessiz kalmayın. Bu gruplar sizin suskun kalmanızdan beslenir. Hemen siber suçlarla mücadele birimiyle iletişime geçin. Kapımdaki katil, biz gözlerimizi kapattığımızda daha da güçlenir. Işığı açık tutun. Ve küçük arkadaşlarımıza bir not. Bu gruplar size güç vermez. Sadece aciz birer suçluya dönüştürür. Gerçek güç adaletin yanındadır. Eğer bu gruplardan biriyle ilişkiliyseniz unutmayın. Size ait olduğunu sandığınız fikirler size enjekte edilmiş yalanlardan ibarettir. Elinizde kalan tek şey adli sicil kaydı ve mahvolmuş hayatlarınız olacaktır.